Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak hep birlikte Somali'ye bir gidelim mi? Somali semalarında bugün bir gövde gösterisi vardı. Türk F-16'ları Somali Ulusal Günü törenleri kapsamında uçuş gerçekleştirmişti. Devamında Türk zırhları da yine Somali'nin Ulusal Bağımsızlık Günü kutlamalarında görülmüştü. Türk F-16'ları bu şekilde Somali'deki kutlamalarda görülmüştü. Şimdi bu görmüş olduğunuz Somali askerleri kıymetli dostlar, işte Türk ordusunun özellikle de Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda eğitmiş olduğu askerler. Bakın ne kadar nizami yürüyorlar, fark ettiniz mi? Yani elimizin değdiği belli oluyor gerçekten de uzaktan. Hemen devamında bakın, burada da kirpi zırhlı araçlarımız, yine Somali ordusunun kullanımında olan kirpi zırhlı araçlarımız. Size şunu belirteyim, özellikle de son birkaç haftadır Somali gündemimizden düşmüyor. Çünkü Çağrı Bey gemimiz Türkiye'nin ilk defa yurt dışı sondajını gerçekleştirmek üzere hemen böyle Mogadishu kıyılarına yerleşmişti. Ve yakın bir zaman içerisinde de sondaj faaliyetlerinin başlaması beklenmekteydi. Zaten o görüntüleri illaki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Hani derler ya, canım ülkem ne kadar güzelsin ki gittiğin yere hoşgörü, sevgi, barış getiriyorsun diye. Çağrı Bey gemisini gören Somali halkı, Somali kardeşlerimiz bu şekilde sahilde akın akın, sırf acaba gemiyi birazcık daha yakından görür müyüz diye Türkiye'nin Somali çıkartmasını, Somali halkının ekonomik olarak özgürlüğe kavuşmasını desteklemesini çekemeyenler de var sosyal medyada. Özellikle de o bölge ülkelerinde Somali halkına karşı bir kışkırtma kampanyası, propagandalar başlatmak isteyenler, işte Türkler oraya geliyorlar, Türkler sömürü yapacaklar, Türkler sizin petrolünüzü, doğalgazınızı alacaklar, sonra çekip gidecekler diye saçma sapan propagandalar yapıyorlar. Fakat karıştırdıkları şey şu ki, biz böyle yaklaşık 50-100 yıl önce gelen batılı devletlere benzemeyiz. Bakın Somali halkı nasıl Türk gemilerini coşkuyla karşılıyor. Çağrı Bey gemisi Somali açıklarında tek başına da gezmiyor. Onu da belirtelim. Zaten F-16'larımız uçuşunu icra etti bugün. Zaten Somali'deler, fakat kıymetli dostlar, görmüş olacağınız üzere Türk Deniz Kuvvetleri de Çağrı Bey'e sismik sondaj faaliyetlerinde yardımcı oluyor. Bölgenin güvenliğini sağlıyor. Hani ben biraz önce dedim ya, Türkiye'nin Somali ile yakın ilişkileri birilerini rahatsız ediyor bölgeden diye. Kıymetli dostlar, onlardan bir tanesi şüphesiz ki sosyal medyada özellikle de son 2-3 gündür bolca, adını duymasanız bile, adı çünkü bayağı bir karışık, yüzünü, şu sıfatını sürekli görüyorsunuz kıymetli dostlar. Kim bu? Uganda'nın sözde işte Cumhurbaşkanı'nın oğlu, kendisinin görevi de denilene göre Genelkurmay Başkanıymış. Muhoozi Kainerugaba ismi bu şekilde. Paylaşımlarına baktığınızda bir ülkenin Genelkurmay Başkanı gibi hiç de gözükmüyor. Onu belirteyim. İşte zaten haberiniz vardı, tekrardan dillendirip, yani ciddiye alınacak bir tip değil. Neymiş efendim, Türkiye bize gidip 1 milyar dolar para verecekmiş. Yoksa işte Türk Hava Yolları'nı Uganda hava sahasına sokmayız, diplomatik ilişkilerimizi keseriz falan, cart curt zırvalamaktaydı. Daha ileriye gidip işte Türkiye'nin en güzel kızını ben kendime gelin olarak alacağım, bunu verecekler bana falan filan iddialarında da bulunmuştu. Geçtiğimiz yıllarda da 2022 yılına bir baktım. Ulan dedim, bu değişik nereden çıktı? Sürpriz yumurtadan mı çıktı? Bir baktım Meloni'ye işte 100 tane inek mi 1000 tane inek karşılığında İtalya Başbakanı Meloni'ye ben demiş seni alacağım demiş. 100 tane inek mi ne verecekmiş? Bu kafayı sıyırmış kıymetli dostlar. Pek ciddiye alınacak bir tip değil. Zaten fark etmişseniz şu an sosyal medya paylaşımları karşınızda, sürekli böyle nerede sosyal medya erişimini artırabilecek paylaşımlar var, onları yapıyor. Baktı ki Türkiye'den yoğun bir şekilde kendisine işte retweetler, yorumlar mı geliyor? Hemen böyle Türkiye'nin üzerine gitmeye başladı. Bakın zaten tüm Türk hesaplarında retweetlemiş kendisi. Yani erişim manyağı, etkileşim manyağı bir adamdan bahsediyoruz. Hiç böyle ciddiye alınacak bir tip değildi. Son paylaşımlarında da işte Ugandalı Genelkurmay Başkanı İsrail'e gittiğini belirtmişti. Dün gitmiş yanlış hatırlamıyorsam. Yani eğer iddialar doğruysa şu an Uganda'yı tehdit eden Ugandalı Genelkurmay Başkanı İsrail'deymiş. Uganda'da Türkiye karşıtlığı, en azından Genelkurmay Başkanlığı liderliğinde tam gaz devam ediyor ama kıymetli dostlar, Uganda'nın kendi içinde de büyük bir problemi var. O problem ne mi? Görmüş olacağınız üzere şempanze savaşları. Ne günlere kaldık ya. Yani Türkiye'yi tehdit eden adamın ülkesinde şempanzeler arasında bir iç savaş çıkmış. 24 tane de şempanze ölüymüş. Abi bu nedir ya? Bu da herhalde komutanları. Yani var ya, ne günlere kaldık yemin ediyorum ya. Adamlar kendi ülkelerindeki şempanze iç savaşını bitirememişler.
Türkiye'ye oradan ayar vermeye çalışıyorlar. Zaten sadece bugün işleyeceğim bu konuyu. Bir daha bu şahsı hiçbir şekilde yayınlarımıza dahil etmeyeceğiz. Onu da belirteyim. Neymiş? 1 milyar dolar acil ödeme yapacakmış Türkiye. Ulan 1 milyar doları Türkiye Somali'ye verse direkt, Somali ordusuna 1 milyar dolar destekte bulunsa zaten Somali ordusu Uganda'yı bir günde kontrol altına alır. Hiç bunları düşünemiyorlar. Kıymetli dostlar, ama şunu belirteyim. Bunlar organize bir şekilde sosyal medyadan Türkiye'nin üzerine geliyorlar. Dün akşam saatlerinde mesela İsrail'den gelen açıklamaları eminim ki görmüşsünüzdür. İlk olarak hep birlikte şu an karşınızda Netanyahu'nun açıklamaları var. Netanyahu'nun paylaşımlarını sizlere veyahut da hiçbir İsrail yetkinin paylaşımlarını sizlere okumayacağım. Çünkü bir ciddiyeti yok. Videoyu durdurup göz atabilirsiniz. Devamında İsrail Katz, o da yine Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hadsizce saldırıda bulunmuştu. Burada da yine İsrailli bakan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hakaret etmişti. İsrail basınından Yinet'in haberinde şey yazıyordu. İsrailli Netanyahu ve yöneticiler hakkında 4596 yıllık hapis sistemiyle Türkiye bir işlem başlattı yazmaktaydı. Buna sövmüştü İsrailli bakan. Akabinde bugün sabah saatlerinde tabii Dışişleri Bakanlığımız da dün gece İsrail'den gelen o organize saldırıya bir cevap vermişti. Dışişleri Bakanlığımız özellikle Netanyahu'nun kendi Hitler benzeri işlemiş olduğu o soykırım suçlarını kenara bırakıp tüm odağını Türkiye'ye çevirmesinin saçma olduğundan bahsetmekteydi. Önce o dünyada yapmış olduğu soykırımın hesabını versin. Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacaktır diyordu Dışişleri Bakanlığımız. İşte bugünün en dikkat çekici paylaşımı buydu. İsrail'den gelen saçma sapan tehditler sonrasında Milli Savunma Bakanlığımız öğleden sonra saat 12.57'de görmüş olduğunuz paylaşımı yaptı. Ne diyordu Milli Savunma Bakanlığımız? Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır. Tarih iyi bilir diyordu. Yani bugünkü günün fotoğrafı yine tekrardan İsrail'e bir gönderme niteliğindeydi. İsrail'in Türkiye'ye yönelik organize sosyal medya saldırılarından sonra hep birlikte bir İran-ABD görüşmeleri İslamabad'da devam ediyordu. Ta ki bugün sabah saatlerine kadar. Aslında beklenen şey gerçekleşti kıymetli dostlar. Görmüş olacağınız üzere bugün sabah saatleri itibariyle artık İslamabad'da gerçekleştirilen barış görüşmelerinden bir sonuç alınamadı ve bu şekilde organizasyonun düzenlendiği merkezdeki tüm afişler kaldırılmaya başlanmıştı. Amerika tarafı diyordu ki bu bizim son ve en iyi teklifimizdi İran'a. İran tarafı da ABD'nin makul olmayan talepleri süreci kilitledi diyordu. Şu da dikkat çekicidir. Görüşmeler devam ederken Trump ne yapıyordu? Trump neredeydi? Trump kafes dövüşü izliyordu. Yanlış duymadınız. Şimdi dedim İran'la ABD İslamabad'da bir anlaşmaya varamadı, masa dağıldı diye, ama hangi mevzularda anlaşamamışlar? Kıymetli dostlar, birincisi nükleer zenginleştirme ve sıfır tolerans. Amerika Birleşik Devletleri'nin sen nükleere sahip olamazsın ve hiçbir şekilde nükleeri zenginleştiremezsin ifadelerine İran sert bir şekilde karşı çıkmış. Tahran yönetimi uranyumu zenginleştirmelerinin vazgeçilmez bir hak olduğunu savunmaktaymış. Devamında kıymetli dostlar tazminatlar ve dondurulmuş varlıklar. Bileceğiniz üzere İran'ın dünya genelinde ambargosundan ötürü milyarlarca dolarlık dondurulmuş varlığı vardı. İranlılar özellikle İslamabad'daki görüşmelerde bu konuda yoğun bir baskı yaptı ABD tarafına. ABD tarafı dün mesela öğle saatlerinde bunu kabul ettiğini belirtmişti. Buna sıcak bakıyoruz demişti. Devamında da tazminat istemiş İranlılar. Siz gittiniz bir gece vakti bizi vurdunuz. Bizim ülkemizde milyar dolarlık yıkıma sebep oldunuz. Bu yıkımın bedelini de siz ödersiniz demişler. Bu mevzulardan dolayı da yine anlaşma bozulmuş. Akabinde de Hürmüz Boğazı tahmin edeceğiniz üzere bugün öğle saatlerinde artık Hürmüz Boğazı'nda tam bir sessizlik hakimdi. Tahmin edeceğiniz üzere hiçbir geminin geçişine izin verilmemekteydi. Suudi Arabistan, Pakistan bileceğiniz üzere savunma paktı imzalanmıştı geçtiğimiz aylarda. Bu pakta yönelik de önemli gelişmeler yaşanıyor. Kıymetli dostlar, Pakistan, Suudi Arabistan'a 13.000 asker ve 18 savaş uçağından oluşan büyük bir askeri birlik konuşlandığını duyurmuştu dün. Kaynaklara göre Pakistan'ın Suudi Arabistan'a en az 50.000 asker, rakama bakar mısınız, ve daha fazla savaş uçağı konuşlandırması muhtemelmiş. Artık bundan sonra büyük ihtimalle ateşkes, yalancı ateşkesten sonraki ikinci operasyonlara Suudi Arabistan artık hazırlık yapmaya başladı. Yani barış masası bozulduysa bu ne anlama gelir? Büyük ihtimalle 2-3 gün içerisinde tekrardan Orta Doğu, tekrardan Körfez ülkelerinin tepesinden füzeler, roketler yağmaya başlayacaktır. Bu anlama geliyor çünkü ve petrol fiyatlarındaki o bir anlık yalancı düşüş artık yalan oldu desek pek de yanlış olmaz. Petrol fiyatları tekrardan ne yazık ki yükselişe geçebilir.
Bugün son olarak da hep birlikte bir Aselsan'a gideceğiz. Kıymetli dostlar, Aselsan'daki seri üretim teslimatları tam gaz devam ediyor. İlk olarak görüntüler bir karşımıza gelsin. Bu görmüş olduğunuz fotoğraftaki ürünler LGK82 güdüm kitleri vardı ya, hani şu akıllı olmayan mühimmatları akıllı hale getiren güdüm kitleri. İşte kıymetli dostlar, LGK82'lerin tam gaz seri üretimlerinin devam ettiği bugün Aselsan tarafından duyurulmuştu. Teslimata ilişkin diğer fotoğraflarda bu şekildeydi. Artık bu yıl özellikle de Aselsan için seri üretim yılı olacak. Bileceğiniz üzere ben de yaklaşık 1-2 gün kadar önce, zaten ondan dolayı yayın yapamadım, Gölbaşı'ndaydım. Aselsan'ın çok güzel bir programına katılmıştım. Zaten izlediyseniz görmüşsünüzdür, bir tane kısa içerik paylaşmıştım. Paylaşmış olduğum kısa içerikte Aselsan'la üniversiteler arasındaki işbirliği kısaca değinmiştim. Bugün de son olarak şunu belirteyim kıymetli dostlar. Yani Türk savunma sanayisi, Aselsan harıl harıl çalışıyor. Ben oraya gittiğimde İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki hocaların Asel Labs diye bir oluşum sayesinde, yani Aselsan'ın üniversitedeki hocalarla beraber çalışmasını sağlayan bir laboratuvarın kurulması sayesinde hangi Aselsan ürünlerini nasıl millileştirdiklerini bizzat birinci ağızdan dinlemiştim. Yani kıymetli dostlar, Aselsan diyor ki alanında tecrübeli profesörlerimiz var üniversitelerimizde. Biz de onlardan faydalanalım. Gidelim Aselsan mühendisleri, Aselsan teknik personelleri üniversitedeki hocalarla işte doktora, yüksek lisans derecesinde beraber bir çalışma yapsınlar ve bu çalışmalar neticesinde bizim elimizdeki bazı kritik parçalarda millileştirilsin denilmişti ve meyvelerinde bizzat ben gördüm, zaten videoda diyordum. Mesela Asil Filler 500, Asil Filler 500'ün içerisinde küçük bir çip, mesela örnek veriyorum, İTÜ'deki bir hocamız tarafından ele alınmış ve İTÜ'deki hocamız öyle bir kritik dokunuş yapmış ki o çipin içerisinde görüntü kalitesi mesela %5, %10 atıyorum farazi artış sağlamış. Yani o kıymetli insanları, o kıymetli profesörleri gördüm. Ben çok mutlu oldum. Üniversite Aselsan işbirliği, yani tam da aradığımız kan. Onu belirteyim. Bundan dolayı Aselsan önemli diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.